8'de Sağlık tüm hızıyla devam ediyor. Şu anki konuğumuz çocuk ve ergen psikiyatristi, doçent doktor Emel Sarı. Emel hocam hoş geldiniz. Çok teşekkür Hoş ediyorum. geldiniz Hoş bulduk. hocam. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Bence seyircilerimiz biraz daha sesini açarlarsa, genç ergen çocuklarınız varsa hocamın şimdi bütün sorularımıza cevaplayacak. Sizler de bence çok dikkatli izlemenizi tavsiye ediyorum. Hocam akademik başarı hangi faktörlerle ilişkilidir? Akademik başarı aslında o kadar çok faktöre bağlı bir kavram ki ama genel hatlarıyla toparlamak istersem eğer ben öncelikle çocuğa bağlı bir takım faktörler olduğunu söylemek isterim. Çocuğun hem doğuştan getirdiği bir takım özellikler hem yaşadığı aile ve sosyal çevrede edindiği bir takım özellikler ama sadece bunlar yeterli değil. Aynı zamanda o ailenin de içerisinde bulunduğu ailenin de üzerine düşen bir takım görevler var akademik başarıyı etkileyen. Sadece aile de yeterli değil, aynı zamanda okul, öğretmenler ve o akademik ortamın da getirdiği bir takım faktörler var. Aslında multifaktöriyel diyebileceğimiz değil mi? Evet, asla tek bir faktöre bağlı değil. Yani çocuğumuz çok akıllı, o zaman akademik başarısı çok iyi olacak gibi bir genelleme asla yapamayız. Aslında hep artılarla ilerleyerek, hep başarı katarak, hep bir ayrıntılı iğne iğne örerek çocuğumuzu akademik başarıya ulaştırabiliriz diye düşünüyoruz hocam, değil mi? Evet, evet. Yani tabii biz böyle akademik başarıyla ilgili konuşuyoruz ama çocuklarımız aslında her biri biricik ve sadece akademik başarı değil. Yani çocuklarımız o kadar kıymetli ki ve o kadar bir dolu güçlü tarafları var ki bu sadece akademik başarı kısmı bu güçlü tarafların belki de sadece bir tanesi. Ben özellikle altını çizmek istediğim şöyle bir nokta var. Bazen aileler özellikle akademik başarı kısmına o kadar odaklanıyorlar ki geriye kalan diğer birçok önemli özelliği göz ardı ediyorlar. O nedenle hani bunu özellikle vurgulamak istiyorum. Çocuklarımızın hepsi çok kıymetli ve hiçbir çocuk da çok başarılı olmak zorunda değil. Her çocuk için, hepsi için çok başarılı olsun gibi bir beklenti maalesef hiç gerçekçi olmuyor. Her çocuk başarılı değil midir hocam? Her çocuğun mutlaka güçlü özellikleri vardır. Bunu söyleyebilirim. Akademik alanda çok iyi olmayabilir ama herhangi bir sportif alanda, herhangi bir sosyal alanda, sanatla ilgili alanda çok güçlü özellikleri olabilir. O yüzden akademik kısmı sadece çocuğumuzun gelişiminin bir parçası gibi düşünmemiz gerekir. Peki çocuğun başarılı olabilmesi için akademik ya da normal hayattaki başarılı olabilmesi için ailenin onu zorlaması mı gerekir? Yoksa çocuğun genetik özellikleridir deyip bırakması mı gerekir? Nasıl yaklaşmalıyız? Aslında ne zorlama ne de tamamen bırakma. Biraz çocuğu tanımak gerekiyor. Yani çocuğun özelliklerini bilmek gerekiyor. Çok baskı yaparak hiçbir çocuğun ben çok başarılı olduğunu görmedim bugüne kadar. Yani ailenin çok baskıyla bir çocuğu başarılı halde tutması çok sağlıklı bir şey de değil. Çünkü bu bir yandan çocuğu duygusal olarak maalesef örseleyen bir şey. Ama tamamen bırakmak da doğru bir şey değil. Çünkü çocuklarımızın desteğe ihtiyacı olabilir. Akademik alanda iyi olmak isteyebilir çocuk ama bir takım zorluklara sahip olabilir. Bu nedenle hani tamamen bırakalım nasıl giderse öyle gitsin gibi bir şey asla söyleyemeyiz. Takip etmemiz gerekir. Yani çocuk okulda ne kadar başarılı, ne kadar seviyor, hangi derslerde daha kolay, daha hızlı öğrenebiliyor, hangilerinde daha zorlanıyor. Eğer desteklenmesi gereken noktalar varsa oraları mutlaka desteklemek gerekir. Ama hani az önce söylediğim gibi hani senden başka hiçbir şey beklemiyorum, sadece ders çalış ya da sadece başarılı olman gerekiyor gibi bir yaklaşım doğru değil. Haziran ayı bir sınav ayı aslında değil mi? Hem ortaokuldan liseye geçiş sınavı hem liseden üniversiteye geçiş sınavları bu ay içerisinde oluyor ve aslında çok büyük sayıda öğrenci bu sınavlar için hazırlanıyor. Ve şunu söyleyebilirim,
Maalesef hani evet Türkiye'de eğitim sisteminde böyle bir sınavla yarış maratonu var ve bu sınav senelerinde de çocuklar aslında çok ciddi bir stres yükü altındalar. Ben bazen evet çok hani bu sınav senesini çok güzel yöneterek, çok güzel hani çalışarak, dengeli bir şekilde götüren çocuklar da görüyorum. Ama bazen de böyle ders çalışmak dışında, sınava hazırlanmak dışında bütün keyif alacağı her şey elinden alınmış. Bu sene hiçbir şey yok. İşte oyun oynamak da yok, arkadaşınla buluşmak da yok, spor da yok. Mesela uzun süreli spor yapan çocuklar var. Sınav senelerinde spora gitmeleri yasaklanıyor. Maalesef ki böyle bir sadece sınava hazırlanma süreci geçiren çocukların bir kısmında ciddi psikiyatrik problemler ortaya çıkıyor. Depresyon mesela ya da kaygı bozuklukları ya da takıntı hastalıkları, bazen bedene yansıyan belirtiler, sıkça işte belli fiziksel belirtiler nedeniyle doktora taşınmalar gibi böyle problemler görmeye başlıyoruz. Bu da aslında o sene belki hem sınava hazırlanıp hem biraz keyif aldığı aktivitelere devam etseydi çok daha iyi performans gösterebilecekken bu şansı elinden almış oluyor çocuğun. Peki hocam, dikkat eksikliği olan çocuklarda bu dikkat eksikliği akademik başarıyı etkiler mi? Bu çocuklar tedavi edilebilir mi? Çünkü çok sık karşılaşılan bir durum. Evet, dikkat eksikliği çok sık gördüğümüz bir problem. Türkiye'de yaptığımız bir araştırma vardı. Biz o araştırmada özellikle belli bölgelerde okul çağı çocuklarında %10-12'lere kadar yüksek olduğunu fark ettik dikkat eksikliği probleminin. Dikkat eksikliği öğrenmeyi, akademik başarıyı evet yani negatif etkileyebilen bir durum. Ama bu da biraz hani çocukla ilgili birçok başka faktöre de bağlı. Çünkü dikkat eksikliği her çocukta aynı şiddette olmuyor. Kimisinde çok hafif bir problem oluyor, kimisinde şiddetli bir problem oluyor. Kimi çocuğun algılama hızı çok yüksek oluyor. Dolayısıyla dikkati çok iyi olmasa da akademik başarısını belli senelere kadar iyi götürebiliyor. Ama algılama hızı çok iyi değilse ve dikkat problemi de şiddetliyse daha küçücük sınıflardan itibaren, 1. 2. 3. sınıflardan itibaren akademik yaşama uyum sağlamada ve ilerlemede problem yaşayabiliyor çocuklar. Bu önemli bir şey. Ailelerin aslında bence günümüzde mutlaka bilmeleri, farkında olmaları gereken bir problem. Çünkü ister istemez aslında daha iyi olabilecekken çocuk hani çok daha iyi performans gösterebilecekken odaklanma zorluğu ve dikkat eksikliği yüzünden akademik başarısı daha aşağılarda kalıyor bu çocukların. Az önce dediğim gibi algılama hızı yüksekse ilk senelerde çok problem olmayabiliyor, göze çarpmayabiliyor ama dersler zorlaştıkça, işte ortaokula geçtikten sonra bazıları lise döneminde ister istemez ne kadar hızlı öğrenseler bile odaklanmaları ve dinlemeleri gerekiyor. Çünkü müfredat çok daha yoğun. Böyle durumlarda ders başarısı yavaş yavaş aşağıya düşmeye başlıyor. Bunun farkına varmak çok önemli. Çünkü bu telafi edilebilir bir problem. Hani az önce söyledim ya, tabii ki çocukları ne kadar yapabiliyorsa o kadar yapsın, önemli değil deyip bırakmayalım. Bir şeye ihtiyaçları varsa ya da bir konuda desteklenmeleri gerekiyorsa onu fark edebilmek çok önemli. İşte bu fark edilmesi gereken şeylerden biri dikkat problemi. Aile bunun farkında olmalı, öğretmenler de tabii ki. Çünkü en çok öğretmenler okul ortamında bunu gözlemliyorlar. Böyle bir durumda mutlaka çocuğa eğer ihtiyacı varsa bir tedavi programını almak gerekir. Ve dikkat eksikliği evet tedavi edilebilen bir durum. İlaçla mı? İlk seçenek ilaç ama şöyle söyleyeyim, hafif düzeydeki problemlerde değil. Hani birazcık dikkati dağınık ama dersleri 90'larda bir çocuğun hani dikkat ilacına çok ihtiyacı yok demektir. Ama bazı çocuklarda gerçekten böyle orta ve şiddetli seviyede dikkat problemi var ve akademik başarı uğraşsalar bile, çabalasalar bile istedikleri kadar iyi olmuyor ya da yapabilecekleri kadar iyi olmuyor. Böyle bir durumda evet, dikkat problemi çünkü biyolojik bir problem. Biyolojik olduğu için de ilk seçenek tedavisi, ilaç tedavisi ama tek başına da yeterli olmayabiliyor. Yani ilaçla beraber o çocuğun diğer ihtiyaç alanlarını da desteklemek gerekiyor.
Hocam peki özgül öğrenme bozukluğu ve zeka geriliği arasındaki benzerlikler ve farklılıklar arasında bize söyleyebilir misiniz? Evet, şimdi akademik başarıyı etkileyen, negatif anlamda etkileyen önemli iki problemden biri özgül öğrenme bozukluğu, diğeri de zeka geriliği. Yani bir çocukta en başından beri bir akademik başarıda bir düşüklük, akranlarına göre belirgin bir geride kalma durumu varsa bizim bu iki tanıyı mutlaka göz önünde bulundurmamız gerekir. İkisi aslında birbirinden oldukça farklı tanılar. Çünkü özgül öğrenme bozukluğu dediğimiz şey aslında bir çocuğun zekası normal ya da normalin üzerinde olduğu halde akademik alanda zorlanmasıdır. Okuyamama gibi mi hocam ya da yazıları sökememe gibi bir şey mi? Evet. Hani ilkokul 1'de bütün herkes öğrenmişken o kişinin yazmayı ve işte okumayı çözemediği gibi bir şey. Evet, aynen öyle. Şimdi genelde özgül öğrenme bozukluğu olan çocuklar aslında böyle birçok alanda hızlı öğrenen, sosyal alanda genellikle iyi düzeyde çocuklardır. Yani okul başlayana kadarki süreçte aile çok da büyük bir problem olduğunu fark etmeyebilir. Çünkü bu çocukların hani genel olarak hayatla, yaşamla ilgili öğrenmeleri iyidir. Ama ne zaman birinci sınıfta artık böyle bir işte okumayı, yazmayı öğrenme, yavaş yavaş bu aritmetikle ilgili kavramlara başlama işin içine girer. İşte o dönemde aileler şaşırır. Çünkü derler ki bu çocuk gayet hani O zaman tembel derler akıllıydı. hocam. Evet, yani nasıl olur da bir harfi bir sesle eşleştiremez? Hakikaten de o harf öğrenme aşamasında ilk en çok belirtiler ortaya çıkar. Akranları hızlıca o harfleri öğrenirken, yavaş yavaş heceleri okumaya geçerken bu çocuklar o aşamada yavaş kalırlar. Yazmada, dikte etmede yine akranlarından geride kalırlar. Birçoğunda da böyle aritmetik kavramlarını algılamakta zorluklar olur. En çok okul döneminde ortaya çıkar ama zeka geriliği dediğimiz şey okuldan önce de anlaşılır. Çünkü zeka geriliği olan çocuklar çoğunlukla diğer gelişimsel aşamalarda da gerilikler gösterirler. Örneğin onların konuşmaları da, konuşmaya başlamaları, konuşmanın içeriğinin zenginleşmesi gibi ya da böyle sosyal kavramları anlama, algılama gibi şeyler akranlarından en başından beri geri gider, daha geride kalır. Ve okula başladıklarında da yine akademik anlamda geride kalırlar. Vermiş olduğunuz bilgiler için çok teşekkür ederiz. Çok teşekkürler Emel Hanım. Ağzınıza sağlık. Ben teşekkür ederim. Çocuk ve ergen psikiyatristi doçent doktor Emel Sarı bizlerleydi. Kendisine vermiş olduğu güzel bilgiler için çok teşekkür ediyoruz. Programımız kaldığımız yerden tüm hızıyla devam ediyor.